Keskin Keyifler kanalına hoş geldiniz, ben Adnan. Bugün yine güzel bir tıraş, keyifli bir sohbetle beraber olacağız. Bugünkü tıraşımızın konsepti iki farklı durum üzerine odaklı. Bir tanesi, bugün Wilkinson jilet denemesine başlıyoruz. Bu jilet denemesi videomuzun, serimizin ilk videosu olacak. Ben de bugün ilk defa Wilkinson deneyeceğim. Ve o yüzden zaten biliyorsunuz, daha önceki jilet denemesi videomuzda da biz mild bir aletle tıraşa başlamıştık. Yine mild bir aletle tıraşa başlayacağız. Merkür 34C benim en sevdiğim mild aletlerden bir tanesi kendisi. Delikanlı tıraş Selman abinin deyimiyle tam bir görev adamı diyordu zamanında. Diğer bir husus, şöyle suyunu yavaş yavaş akıtalım. Haslinger sabun. İlk denememizde sabunu kullandık. Belirli deneyimler edindik. Sabunla ilgili olumlu yönleri aktardık. Olumsuz yönler için de biraz zaman istedik. Ben o arada 2 tane daha Haslinger sabunuyla 2 tıraş daha oldu. Bugün 4. tıraşımız olacağız. Ben ilk işte bildiğiniz üzere ustura videosunda işte domuz kılı fırça kullanmıştım. Bir sonrakinde porsuk kılı kullandım. Sonrakinde de sentetik kıllı fırça kullandım. Bugün de sentetik kıllı fırça kullanacağım. Bugünkü fırça Yaki Timberwolf 26 milim. Güzel bir fırça, ben severek kullanıyorum. Yoğun kılları, yumuşak uçları güzel. Keyifli. Evet, bugün kullanacağımız tıraş sonu ürünlere geçelim. Şöyle. Fluid balzam ve aftershave. Fluid balzama bize bize fluid balzamı Cenk Bey ondan aldığımız ürünün yanında gönderdi diye hatırlıyorum. Bir kere kullandım kendisini. Bir daha kullanacağım. Hatta birkaç kere daha kullanacağım. Bugün sadece kullanıyoruz. Bu ürünü incelemiyoruz. Biraz deneyim kazanacağız. Evet, tıraşımıza yavaş yavaş başlayalım. İlk önce ben şöyle bir jilet yüklemesi yapacağım. Şöyle bir Wilkinson jilet. Şu şekilde parlak bir kağıdın içinde geliyor. Güzel, parlak. Üzerindeki baskıları iyi. Şu jileti çıkardığımızda jiletin üzerinde de şöyle bir önlü arkalı, aynısının arkada da mevcut, Wilkinson sıvı baskısı mevcut. Kutusu da gayet güzel. Şöyle göstereyim. Kutusunun bir tarafından şuradan jileti çıkartıyoruz. Bunun arkada bir yerde de girişi var demişlerdi, atık koymak için, ama onu ben bulamadım şu an için. Yani atık konduğu yazıyordu internette. Atık jiletleri de arka tarafından koyuyoruz diye. Şu alt taraftan, şuradan olabilir diye düşünüyorum. Muhtemelen oradandır. Evet. Biliyorsunuz 34C daha önce de birkaç kere videolarda kullandık. Benim Rimmey'den sonra aldığım ilk aletti. Ben bu tıraş aletine geleneksel tıraşa başladığım ilk alet gözüyle bakıyorum. Çünkü edindiğim deneyim geleneksel tıraş bazında benim için o dönem benzersizdi diyebilirim. Yani ondan sonra o tarz etkileyici deneyimleri birkaç farklı alette aldım. Evet, şöyle fırçamızı hafifçik silkeliyoruz. Yanımızda yaki tasımız var. Yükledikten sonra şöyle yüklerken yan yatıracağız sabunu. Böyle içine doğru yükleyeceğiz. Şimdi benim ilk tıraşımda bu sabunla ilgili olan deneyimlerimi şöyle bir gözden geçirecek olursak, sabunun hızlı bir şekilde köpürdüğünü söylemiştik. Yani çabuk köpük oluşuyor hemen yükleme esnasında. Güzel bir kokusu olduğunu söyledik. Haslinger koyun sütünün. Buram buram da bir kokusu mevcut. Yani bu hızlı köpürmesi ve kokusunun güzelliği bize Arko'yu anımsatıyor. Sert de bir sabun. Arko'dan daha da sert bir sabun.
Sonra tıraşa başladık. Tıraş esnasında bana sabun yeterince kayganlık vermedi. Şöyle jileti çektikten sonra şu elimle dokunduğumda yüzümde o kayganlık, o ıslaklık yoktu benim yüzümde. Ben şaşırdım biraz. Çünkü hani 60 gramlık ve 500 TL'lik bir sabundan ben bir tık daha iyi bir performans bekliyordum o gün için. Tabii ki ben yani ilk kullanımda temkinli yaklaşıyorum bu tarz ürünlere. Çünkü su dengesini bilmek lazım. Belki hani farklı şekilde köpürtmek gerekebilir, kararını iyi oturtmak gerekebilir açıkçası. Bunlar olabilir. İkinci tıraşımı oldu. Ha, ilk tıraşımın sonunda tabii bir de tıraş bittikten sonra yüze balzam sürsek dahi yüzde bir kuruluk hissiyatı vardı. Sonra işte konuyla ilgili çevremdeki insanlarla görüştüm ben. Hani Erkan abinin daha önce bu sabunu ben çok beğendiğini biliyorum çevremde. Ferhat Bey var. Hem forumda Ferhat Keklik. O da sabunu beğeniyor. O da kullanıyor. Reis Tıraş var, Sinan abi. Yani bu arkadaşlar da geleneksel tıraşın içinde bayağı uzun süredir keyifle var olan, tecrübeleri olan insanlar. Allah Allah dedim ya, nedir sıkıntı acaba? Ben işte birinci tıraşın üstüne iki tıraş daha oldu. Hani sonuçlar genelde aynı. Yani çok farklı sonuçlar elde etmedim. Biliyorsunuz ilk yüklemede direkt yüzde köpürtmüştük. İkincide de ben öyle yaptım. Üçüncüde böyle tasa geçtim. Yani zaten biz bütün tıraşlarımızda Haslinger'le ilk etapta güzel, kabarık, şöyle gördüğünüz üzere bir köpük elde ediyoruz. Yani keyifli, güzel bir köpük veriyor. Biraz kabarcıklı tabii ki. Halbuki biz bu sabunla ilgili yorumlarda, incelemelerde köpüğün daha kremamsı ve ıslak bir yapıya sahip olduğunu da biliyorduk. Ama çevremdeki güzel insanlarla konuştum, değerlendirdim. Hissiyatlarımız farklı. Sonra da yapay zekaya gittim ben. Konuyla ilgili olarak yapay zekaya dedim ki yani ilk önce bu sabunun böyle genel bilgilerini sordum. Ben sabunu Almanya'da üretildiğini sanıyordum. Avusturya'da, Viyana'da kurulmuş Hastinger şirketi. Hemen yazmıştım kenara defterime. Şöyle bakıyorum. 1890 yılında Avusturya Viyana'da kurulmuş. Konuyla ilgili bize Kamil Bey de bir önceki videoda bu bilgilendirmeyi yoruma yapmıştı. Kendisi de orada yaşıyor sanırım. Bu güzel bilgi için kendisine teşekkür ederim. Sabunla ilgili hani söyleyebileceğim kendi tecrübelerimden ilk etapta bahsediyorduk. Sabun sert bir sabun. Bitmez açıkçası. Bu sabunla ilgili ileride kıyaslama yaparken de sert sabunları kıyaslamayı tercih edeceğim. Ben serinin diğer videolarında da bu minvalde sabunlar seçip bu sabunlar üzerine konuşacağız. Sert sevdiğimiz sabunlar minvalinde. Yüzümü yıkıyorum bu arada. Dediğim gibi benim sabunla edindiğim deneyimlerle çevremdeki insanların edindiği deneyimler açıkçası aynı değildi. Ve hani bilirsiniz beni zaten, ben bu ürünle ilgili kötü bir görüşüm varsa onu hemen açıklamamayı, farklı denemeler yapmayı seçiyorum. Çünkü bir şeyi övmek güzel, bu herkesi mutlu ediyor. İyiyi övmek pozitif bir şey. Ama bir şeyi kötülemek böyle bir anda doğru değil. Çünkü kötülemek kolay.
o ürünü yapmak zor. Buradan ürünün üreticilerine saygısızlık yapmış oluruz yanlış bir yorum yaparsak. Dediğim gibi bu benim 4. tıraşım. Böyle gördüğünüz üzere ilk videoda da bu videoda da ilk etapta güzel köpükler elde ediyoruz. Tabii bu çelişkiler benim kafamda bir soru işaretine yol açtı. Ben yapay zekaya bir ansiklopedi gözüyle bakıyorum. Genelde benim çocukluğumdan beri ansiklopedilere olan ilgim çok yüksek. Sayfaları kurcalayıp istediğim bilgileri alfabetik sırayla alabilmek benim için çok özel bir durumdu çocukken. İşte meydanlar Ruslar vardı. Britanikalar vardı. Çocukken daha zor okurken onları açıp o küçük yazılarının içerisinde belirli bilgiler almaya seviyordum. Ben de aynı durum şu an yapay zekada da mevcut. Çevremdeki güzel insanlarla geleneksel tıraşta bu sabunla ilgili çelişkili tecrübelerimizle ilgili kafama takıldığı için yapay zekaya benim sorduğum soru şuydu. Acaba bu sabunun formülü değişmiş olabilir mi? Ve yapay zeka bana verdiği cevapta evet, birkaç sene önce sabun formül değişikliğine gittiğini bana söyledi. Bir yandan ben konuyu anlatıp bir yandan da jilete odaklanıyorum. Sabun daha önce ünlü olduğu dönemlerdeki tallow yani hayvansal yağ ile üretilen versiyonundan tamamen bitkisel yağlarla üretilen versiyonuna geçmiş. Bir yandan yana not aldım. Oradan okumak istiyorum, ayrıntılı aktarmak istiyorum bunu. Bu durum daha önceki kremsi görünümü ve yüksek kayganlığı almış sabunla azaltmış yani ve sabunu seven kullanıcıların bu konuyla ilgili büyük de bir tepkisine uğramış. Öyle söylüyor yapay zeka. Yapay zeka durumla ilgili palm yağı düzenlemesi yapılmış bu sabunun içinde. Daha önceden de demek ki belirli bir miktar vardı. Ama bitkisel versiyona geçince demek ki bu düzenleme biraz daha farklılaştı. Diyor ki sabunun su ile etkileşimi ve köpüğün ömrünü azalttığını söylüyor. Bir miktar değiştirdiğini söylüyor. Evet, devam ediyoruz. Sabunun şu anki halini çabuk köpürdüğünü fakat bugün gördüğümüzde de şu an yüzümüzde de yavaş yavaş meydana gelmeye başladı. Kabarcıklaşıyormuş sabun bir süre sonra. Ve bu konuda da haklı bence. Bakıyorum başka söyleyebileceğim bir şey var mı? Şu an için yok. Yani sabunla ilgili benim deneyimlerim ve yapay zekanın söyledikleri 3 aşağı 5 yukarı yakın. Bu da şu demek oluyor muhtemelen işte çevremdeki Haslingen kullananlar bir ihtimal eski versiyonunu kullanıyorlar. Ben aynı versiyonunu kullanmıyorlar. Onlarda var olan versiyonu sabunun kaliteli olan versiyonu, daha beğenilen versiyonu, Taloğlu versiyonu. Bu bendeki versiyonu ise bitkisel özlü versiyonu. Bir diğer ihtimal de şu. Şimdi daha önce de ben bazı sabunlarda bitkisel bazlı
bazı tepkimeler yaşadım. Ne mesela? Ariana Evans'ın 60'lar kolonyası versiyonunda, işte Taylor of the Old Bond Street'in Greyfurt versiyonunda benim yüzümde ikinci perdelerde biraz yanma yaptı sabun. Bitkisel özlü sabunlar bende böyle durumlar yaratabiliyor. Tabi bu tarz durumlar herkesin cildinde olmuyor. Yani bu bende ürünün yarattığı şeyler herkesin yüzünde olacaktır diye bir durum söz konusu değil. Bu benim anlattıklarım, benim deneyimlerim. Ama yapay zekanın da benimle göstermiş olduğu paralellik, yani bir kenarda dursun diyelim. Ha şu olmaz sizde. Ne olmaz? İşte sabun sizin yüzünüzde belki kuruma yapmaz. Kuruluk hissiyatı vermez. Ama kayganlık bence standart kalacaktır. Ben bu sabunun kayganlığını bu fiyattaki bir sabun için yeterli bulmuyorum açıkçası. Yani kaymıyor gibi bir şey sabun. Benim kriterlerime göre öyle en azından. Çok az kayıyor. Jiletimize gelelim, 34C'de kullanıyoruz. Jiletin konfor seviyesi bence gayet güzel. Ama keskinlik olarak da bir tık düşük olduğunu düşünüyorum ben. Yani parma şarplar, nasetler bir önceki tıraşımızda denemesini yaptığımız Darby Usta'dan da keskinlik olarak bir tık geride. Yani konfor olarak 10 üzerinden 6 desek, keskinlik olarak 10 üzerinden 3-4 arası diyebiliriz. Yani şu ilk perdede belki yer yer atlamalar, kaçırmalar yapmışızdır bu keskinlik yüzünden. Ama bu demek değil ki bu jileti kullanamayız. Yani 34C gayet bence mild bir alet kendisi. Ona rağmen bence güzel gidiyor. 2 günlük sakalda. Yani bu konforla ikinci ve üçüncü perdelere olabiliriz bence. Tabii jileti bir orta agresif, bir de agresif alette deneyeceğiz. Jiletle ilgili benim verebileceğim birkaç bilgi de var kenarda. Şimdi Avusturya dedik. Avusturya Viyana mı? Avustralya mı? Onu hep karıştırıyorum ben. Hastinger'le ilgili. Avusturya Viyana Haslinger yakınında, Almanya'da Solingen yakınlarında üretildiği yazıyor jiletin. Yani şu kontrolümü yapıyorum. Benim istediğim seviyede değil. 500 lira bandında bir çel aldık. Onun bize sağladığı kayganlık, nemlilik çok daha farklı seviyedeydi açıkçası. Neyse, konumuz artık jilet. Jiletle ilgili agresif değil, orta seviyede bir keskinliği var notunu almışız. Jilette 3 farklı kaplama varmış üstünde gösterdiğimiz jilette. Diyor ki teflon var, krom var ve seramikten bir kaplaması mevcutmuş.
Bu da 3 kaplamalı jiletimizde şöyle bir olay ortaya getirdiği söylüyor. Diyor ki ilk tıraşınızda aldığınız performansın üstüne çıkabiliyor musunuz ikinci tıraşınızda? Kaplama tam oturuyormuş o zaman. İkinci tıraşınızda daha iyi bir tıraş veriyormuş Wilkinson. Öyle diyor yapay zeka. Evet, bir diğer bende bu aralar oluşan Hastinger sabunu kullandığım döneme denk geldi. Uzun zamandır yaşamadığım bir sivilcelenme yaşıyorum ben. Özellikle şöyle şu bölgede. Yani sebebini anlayabilmiş değilim. Hani bu sabuna karşı benim yüzümün gösterdiği alerjik bir reaksiyon mudur? Yoksa aynı döneme gelen bir tesadüf müdür açıkçası bilmiyorum ama yani şu bölgede birkaç tane şurada da hep sivilceler mevcut bende. Zaten bu sabunu yani elimdeki sabunu 4 tıraştır arka arkaya kullanıyorum. Uzunca bir sürede kullanmam diye düşünüyorum açıkçası. Evet, jiletle ilgili bilgileri verdik. Güzel gidiyor. Birazcık da 34C ile ilgili bilgi verelim mi? Şimdi sayısal verilerini daha önce biz bunu önceki videolarımızda paylaştık. Aynı şeyleri tekrar tekrar söylersek birazcık hoş olmaz. Şimdi biliyoruz ne dedik? Salman abi dedik. Bu alete görev adamı diyor dedik. Gerçekten de öyle. İki parça, montajı temizlemesi kolay. Küçücük. Yüzünüzde kontrolü rahat. Ağırlığı belirli bir seviyede. 34C HD olarak geçer. Heavy Duty diye anılır. Yani bu size tıraşta belirli tok bir hissiyatı sunuyor size. Ürün çinko ulaşım parantez içerisinde zamaktan üretilmiş krom kaplama bir ürün olmasına rağmen. Yani bu da size belirli bir dengeyi sunuyor bence. Aletle ilgili söyleyebileceğim. İşte zaten üstünde bile yazıyor Solingen diyor. Merkür'ün. Ürün Solingen'de üretiliyor, evet. Evet, jilet keskinliği 10 üzerinden 3 demiştik. O yüzden tersten çekişlerde biraz dikkatli olmalıyız. Uzun çekişler, hızlı çekişler yaparsak sakal dibinde kanamalar yaşayabiliriz tersten giderken. O yüzden birazcık dikkatli olacağız. Evet, başka benim bu üründe söyleyebileceğim işte yeni başlayanlar için uygundur. Zaten ürünü biz daha önce R89'la da kıyasladık. Bir kıyaslama videosu çektik işte yüzümüzün bir tarafı R89 bir tarafı 34C. Hala hazırda elimizde bir alet denemesi videosunda beraber inceleyeceğimiz bir futur da mevcut. Benim Merkür aletlere karşı olan sempatimi biliyorsunuz zaten. Evet, tıraşı tamamlıyoruz. Şöyle bakalım. Evet, bugün olduğumuz tıraş
Yani şöyle bir bakarsak. Evet yani sinek kaydı bir tıraş değil. Ama gayet yakın ve konforlu bir tıraş. 2 günlük sakalda yüzü yormadan bize güzel, keyifli bir tıraş verdi. 34C. Evet, tıraşımız sona erdi. Şöyle ben ürünleri bir yandan yıkarken bir yandan da gelecek video ile ilgili ufak tefek konuşalım. Şimdi birinci tıraşımızda bizim için 10 üzerinden 6 konfor, 10 üzerinden 3 keskinlik vermiş durumda Wilkinson Sword jilet. İkinci tıraşımızda ne yapacağız? Biz performansının da artacağı bilgisini aldık. Bu jileti ben ikiye kıracağım. Ama değil ki usturayla gideceğim. Yarısını bir önceki tıraş denememizi istediğimiz Parkıl Solo ile yapacağız. Orta agresif aletimiz. Diğer yarısını da katana ile kullanırız. Agresif aletimizle. Seriyi bu şekilde tamamlamış oluruz. Ve ben Haslinger sabunla kıyaslayabileceğimiz, yine kendisi kadar sert, yine işte herkes tarafından, çoğunluk tarafından geleneksel tıraşı seven, çoğunluk tarafından sevilen, yine daha önce Tallow kullanılırken içinde bir kisele geçmiş olan, aynı Haslinger gibi tabak sabunla yapacağız. Bir sonraki tıraşımızda bitkisel yeni formül tabak sabun, onu da kullandık. Onunla ilgili de ufak bir inceleme yapmış oluruz. Biliyorsunuz ben o sabunu işte ustura tıraşlarımda da çok severek kullanıyorum kendisini. Bu şekilde değerlendireceğiz. Üzerine de 3. tıraşımızda bu sefer eski formül tabak buldum ben. Onu deneriz. Bu sefer de 2 tabağa kıyaslarız. Böyle bir seri oluşturmak istedim kendimce. Yani bir yandan jileti denerken bir yandan da böyle Haslinger türevi ürünlerle ufak tefek kendimizi incelemeler yapacağız açıkçası. Evet, Fluid balzam. Fluid balzamın kokusu bana neyi anımsatıyor biliyor musunuz? Yağlı bir kokusu var kendisinin. Küçükken işte düştüğümüzde yere kullanmış olduğumuz kantron yağı vardı yaralarımıza. Koku biraz onu andırıyor hafiften. Öyle bir eski nostaljik kokusu var. Benim edindiğim. Ama böyle çok yüzümüzde buram buram ağır bir koku hissetmiyorsunuz. İlk anda burnunuza gelen ve sonra kaybolan bir koku. Emilimi iyi bence. Kremin. Güzel. Fluid Aftershave. Şöyle. Bakalım, bunu zaten kokusunu biliyoruz. Evet. Yüzümüzde yanma hissiyatı neredeyse hiç demeyecek kadar. Tıraşımız sona erdi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun altına yorumlarla paylaşım yapmanız, videoyu beğenmeniz beni mutlu ediyor açıkçası. Burada var olduğunuz için, benimle etkileşimde bulunduğunuz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.